Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Rakip konumdaki zayıflıkları değerlendirip kazanç elde etmeye taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Burada sizin hamleniz ne olurdu diye sorduğum zaman ya da sizce bu hamle doğru mu diye sorduğumda videoyu durdurup hamle etmeye çalışırsak hem daha eğlenceli hem de daha öğretici olacaktır. Buradaki örneğimizde beyaz vezir ata saldırıyor. Ayrıca siyahlar taş fazlası durumda, fazladan atı var. Siyahlar burada kale ile A4 piyonunu alırsa hem piyon kazandı hem de atını korudu. Sizce burada siyahların kale alır A4 hamlesi doğru mudur arkadaşlar? Doğruysa neden doğru? Yanlışsa beyazlar bunu nasıl değerlendirir? Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Korumasız taşlar yani kale A4 piyonunu aldığı zaman evet atını korudu ama artık kendisi hedef haline geldi. Çünkü korumasız taşlar kazanç için bir fırsattır. Burada hedef taş haline dönüşen kaleyi kazanmak için beyazlar ne yapabilir? Burada sizin hamleniz ne olurdu? Sadece kaleye saldırmak yetmez. Çünkü kaleye saldırırsa tek bir şey istedi ve kale kaçar. Eğitide önlem almış olur. İkinci bir zayıflık bulup ondan yararlanması gerek beyazların. Hem kaleyi hem de ondan başka bir şey istemesi gerek. Bunun için kale C7 şah doğru hamle. Çünkü ikinci zayıflığımız kara şah hem yatayda hem çaprazda açık hatları var. Kale ile şah çekiş. Şimdi burada artık şahın kaçacağı G8, H8 ve G6 karelerini değerlendirmemiz gerek. Öncelikle G6'ya çıktığı zaman dikkat edelim. Şah sadece beyazlara kaçabiliyor. Başka kaçış karesi yok. Yani şahın durumunu sıkışık olarak değerlendirebiliriz. Eğer beyazlar veziriyle hem şah çekip hem de kaçış karelerini tutarsa mat olur. Bu yüzden biz burada G4 karesine mat karesi diyoruz. Hem şahı istedi hem de şahın kaçış karelerini tuttu. O halde ikinci hedefimiz at karesi, ilk hedefimiz korumasız kaleydi. İkinci hedefimiz de mat karesi. Çünkü vezir buraya ulaşabilirse şahı mat edecek. O halde vezirle korumasız taşı hem de mat karesini istiyoruz. Kazayla kalesini kaçarsa beyazlar taş geriyken mat et. Peki H5 sürer. At karesini korursa bu kez de A4'teki hedef taşı kazandı beyazlar ve üstün duruma geçti. Soru henüz bitmedi çünkü burada G6'ya değil G8'e ve H8'e de kaçabilir siyahlar. H8'e kaçarsa hemen vezirle şah fırsat vermeden G7'den hem şah çekti hem de kaçış karelerini tuttu. Şah veziri alamıyor çünkü koruması var. O halde H8'e kaçamıyor. Tek kaçış yeri G8. G8'e kaçtıktan sonra beyazlarla nasıl kazanırız? Burada sizin hamleniz ne olurdu arkadaşlar? Evet, burada veziri D1'e çekip hem hedef taşa hem de G4'ten yine şah çekişi isteyebiliriz. Kale kaçtıktan sonra G4'ten şah ve sonrasında G8, sonrasında G7 ve yine mat olabilir ya da H6'yı alıp hemen mat tehditinde bulunabilir beyazlar. Kale ve vezirin işbirliğini görüyorsunuz. Siyahların şah çekişi bir şey kazandırmaz. Çünkü şah kaçıyor da vezirini feda etse bile aktif kale şah çekti. Kapatınca da mat. Bu konumdan çıkaracağımız ders, yapacağımız hamlede taş kazanıyor olsak bile taşlarımızı boşta bırakmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Eğer ikinci bir zayıflığı bulup değerlendirebilirse kazanç elde ediyor. Taşlarımızı boşta bırakmadan hamle yapmaya dikkat edelim. Şimdiki inceleyeceğimiz örnekte sıra siyahta arkadaşlar. Taşlar eşit. Vezir 2 kale. At fil. Siyahların piyon yapısı bozuk ama geçer piyonu var. İleride fırsat olabilecek. Konumuzda da anlattığımız üzere dikkat edilmesi gereken şey siyahların G2'de korumasız bir fili var. Her an kaybedilebilir. Yani beyazlar için bu bir
hedef taştır diyebiliriz. Beyazların gidip kaleyi hedef almasına, veziri hedef almasına gerek yok. Çünkü onlar zayıf değil. Ama E2'deki fil bir hedef, çünkü koruması yok. Burada sıra siyahlardayken siyahlar at alır A5 yapıp piyon kazanıyor. Sizce bu hamle doğru mudur arkadaşlar? Bir piyon kazandı. Tabii ki de doğru değil, çünkü korumasız bir taşı vardı. Artık ikinci taşı da var. 2 tane korumasız taş var. Boşta taşları kaldı siyahın. Eğer ikisini birden isteyebilirse ya da 2 tane tehdit oluşturursa hedef taşlardan bir tanesini kazanacaktır. Beyazlarla hedef taşları, beyazlarla siyahların korumasız olan boşta kalmış taşlarını kazanmak için hamleniz ne olurdu arkadaşlar? Konumu incelediğimiz zaman konumdaki bütün zayıflıkları tespit etmemiz gerek. Çünkü belki daha büyük bir kazanç vardır diyebiliriz. Bakın burada Karaşah'ın durumuna baktığımız zaman oldukça açık bir çaprazı var. Eğer bu çapraza fil ya da vezir getirebilirsek, ki fil getiremeyiz, siyah filimiz yok. Vezir getirebilirsek şahı tehdit ederiz. Şah da bizim için önemli kazanç fırsatlarından bir tanesidir. O yüzden vezir H5 ata saldırdı. At kaçtığı zaman evet, at artık hedef taş değil ama fil hedef ve şah hedef. Yani hem fili hem şahı istediğimiz zaman burada olduğu gibi çifte vuruş, 2 tane zayıflık, fil hem şah, iki şahı kurtaracak. Şahı kurtardığı zaman beyazlar en başta belirlediği korumasız taşı kazandı. Yani korumasız taşlar, boşta taşlar her an hedef olabilir. O yüzden burada siyahların at alır A5 hamlesi doğru değil arkadaşlar. Bunun yerine zayıflığı olan G2 filini daha sağlama alabilirdi ve kale G8 yapabilirdi. Şimdi de bu konumu inceleyelim. Taşların durumu eşit görünüyor. Yani sayı olarak eşit ama bir iki güçleri farklı. Burada at merkezde iyi bir konum elde etmiş. Bu dikkatimizi çekiyor. Asıl anlatmak istediğimiz şey, siyah fil B4 piyonunu sizce almalı mı arkadaşlar? Korumasız bir taş ve fil alır B4. Sizce doğru mu? Korunmasız taşlar ve kazanç fırsatları adlı videolarımda hep anlattığım gibi boşta kalmış taşlar rakip için hedef olabilir. Eğer ikinci bir zayıflık daha yaratırsa ve bundan faydalanırsa boşta kalmış taşı kazanabilir diye konuşmuştuk arkadaşlar. Burada beyaz taşlarla siz olsaydınız B4 filini kazanmak için ne yapardınız? Tabii ki ikinci zayıflığı bulmamız gerek. İkinci zayıflık arkadaşlar, rakip şahın konumunu değerlendiriyoruz. Bakın şah uzun çaprazda, bu çapraza vezir getirebilirsek şahı tehdit etmiş oluyoruz. Yani şahın açık hatlarının olması beyazlar için bir fırsat. Bu yüzden veziri D4'e getirebilmek için önce at alır C6, eşit bir değişim oldu. Veziri de değiştik ve arkadaşlar bakın hedef taş olan fil, diğer hedef açık hatları olan şah. Tabii ki vezirle çifte vuruş, hem fili hem şahı istedik. Şahı kurtarmak zorunda. Bu kez de fili kazandık. O halde ilk konuma geldiğimiz zaman beyazlar B4 sürünce siyahlar buna korumasız taş diye hemen atlamamalıydı. Çünkü B4 piyonunu aldıktan sonra artık beyazların bir hedefi var. O da B4'teki korumasız fil. Rakip konumdaki zayıflıkları belirleyip kazanç elde etmekle ilgili taktik videolarımız devam edecek arkadaşlar. Eğer faydalı bulduysak videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.